Selamlar Timeless Places dinleyicileri. Bugünkü rotamız İstanbul. İstanbul'un en önemli yapılarından, en önemli merkezi yapılarından biri olan Mimar Sinan'ın yapmış olduğu Şehzadebaşı Camisi'ni tanıtacağım. Hadi gelin bu güzel camiye birlikte bakalım. Tarihi Yarımada'nın o kadim silüetine çeviriyoruz. Konumuz Mimar Sinan'ın kendi deyimiyle çıraklık eserim dediği ama aslında mimarlık tarihinde tam bir manifesto niteliği taşıyan Şehzade Mehmet Külliyesi. Hazırsanız 1543 yılına bir evlat acısının nasıl abidevi bir sanat eserine dönüştüğüne yolculuğumuz başlıyor. Biliyorsunuz, Osmanlı'da şehzadeler için genellikle bu denli büyük Selatin ölçeğinde külliyeler inşa edilmezdi. Peki neden Şehzadebaşı'nda bu devasa yapı yükseliyor? Hikaye aslında oldukça hüzünlü. Kanuni Sultan Süleyman'ın çok sevdiği, tahtın en güçlü adayı olarak görülen ilk oğul Şehzade Mehmet henüz 22 yaşında Manisa'da vefat edince Kanuni bu acıyı ölümsüzleştirmek istiyor. Hatta mimarlık tarihçileri açısından şöyle bir tartışma vardır. Bu yapı aslında Kanuni'nin kendisi için planlanmıştı. Ancak oğlunun ani ölümü üzerine ona adandı. Caminin içindeki hünkâr mahfili, yani padişah locası düzenlenmesi. Bu tezin en güçlü kanıtı olarak karşımızda duruyor. Bir gün mutluluk göğünün güneşi, yeryüzü padişahlarının en namlısı Saadetli Sultan Selimoğlu Sultan Süleyman Han Hazretleri. Rahmet ve bağış üstüne olsun. Kalplerin sevgilisi Yüce Şehzadesi Sultan Mehmet Han'ın temiz ruhları için İstanbul'un Eski Odalar semti yakınında bir büyük cami yapılmasını ve yapımına türbeden başlanmasını buyurdu. Hemen yapı ustaları ve taşçılar toplayıp uğurlu bir zamanda ve yüce bir saatte binanın temeli atıldı. Yapı yavaş yavaş yükselip kubbeleri güzellik denizinin kabarcıkları gibi yüceldi. Renkli kemerleri gökkuşağı gibi göğe ulaştı. Şimdi biraz teknik detaylara, bizim sevdiğimiz o strüktürel dehalara girelim. Şehzade Camii. Sinan'ın ideal merkezi plan arayışının ilk büyük zaferidir. Ayasofya'dan beri süregelen o uzunlamasına aksiyel planı Sinan burada kırıyor. 19 metrelik devasa ana kubbeyi dört yönden yarım kubbelerle destekleyerek tam bir simetri yakalıyor. 40 metrelik bir kare alanın üzerine oturan bu sistem, içeriye girdiğinizde size inanılmaz bir ferahlık ve her noktadan algılanabilen bir bütünlük hissi veriyor. Dışarıdan baktığınızda ise bizi şaşırtan bir şey var. Süsleme. Sinan'ın o bildiğimiz yalın ağırbaşlı üslubunun aksine Şehzade'nin minarelerinde geometrik kabartmalar, pişmiş toprak işçilikleri ve cephe detayları adeta birer mücevher gibi. Sanki Sinan, çıraklık döneminde tüm yeteneğini, tüm süsleme bilgisini bu yaz anıtında sergilemek istemiş. Timeless Places olarak mekanın ruhuna bakmadan geçemeyiz. Külliye sadece bir cami değil, medresesi, imareti, taphanesi ve kervansarı ile tam bir sosyal makine.
Evliya Çelebi seyahatnamesinde burayı anlatırken caminin İstanbul'un tam ortasında düz ve geniş bir meydanda olduğunu, avlusundaki o meşhur çınarın altında ahalinin vakit geçirdiğini söyler. Sinan burada Osmanlı klasik mimarisinin öncüsü olacak bir şey daha yapıyor. Dış revaklar. Cami duvarlarını sadece masif bir kütle olmaktan çıkarıp revaklarla insan ölçeğine indiriyor. Yapı şehirle ve insanla barışık hale geliyor. ...1548'de tamamlandığından beri orada Bozdoğan Kemeri ile Fatih Külliyesi arasında zamanın durduğu o noktada bizi bekliyor. Mimar Sinan'ın çıraklık dediği bu seviye aslında bir imparatorluğun estetik ve teknik zirvesinin ilk habercisiydi. İstanbul'un kalbinde Şehzade Camii haziresinde yatan genç bir Osmanlı şehzadesi Şehzade Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman'ın en sevdiği oğlu olarak anılan Mehmet'in kısa ama anlamlı hayatı ve Mimar Sinan'ın tarafından inşa edilen ihtişamlı türbesi. Bir sonraki bölümde başka bir zamansız mekanda buluşmak üzere. Hoşça kalın.